Esin Handal, 78 doğumluyum ve İzmir'de doğdum ama 3 yaşımdan beri İstanbul'da yaşadım ve bütün eğitimimi İstanbul'da sürdürdüm. Son 6 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Uğraştığım sporlar çok fazla aslında, evet. Yani lise hayatımda ve üniversite hayatımda takım sporlarıyla başladım. Handboldan basketbola hep takımlardaydım bir şekilde. Sonrasında iş hayatına başladık ve tabii birçok insan gibi kariyer koşturmasından dolayı spordan çok az uzaklaşmıştım. Ve birden tesadüfen bir doğa yürüyüşü aktivitesine katıldım. Ama daha önce bir doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık deneyimim olmadan günübirlik bir yürüyüştü bu. Ilgaz Dağı çıkışıydı. Aynı gün çıkıp sonra tekrar otele dönebiliyordunuz. Basit aslında, kolay bir tırmanış. Ama o benim hayatımı değiştirdi. Ben aslında evet. Yani bu işin başlangıcı, yani benim kariyerimin başlangıcı biraz orası oldu. Ilgaz aslında üniversiteden daha uzun sürdü bunun eğitimi. Yani şu an tabii ki farklı. Benim bir 12 yıl önce bunun eğitimini aldım ben. Şöyle başladım. 3 yıl boyunca kurslarımız ve kamplarımız oluyor. Ben Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan aldım bu eğitimleri. Sonrasında da belli tırmanışlar yapıp kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Toplamda 5 yıl süren bir eğitim süreci. Tabii ki devamlı değil. İşte yani sadece yılda 3 kampa gidip 3 ders alabiliyorsunuz. Çünkü her kamptan ve her eğitimden sonra bunların uygulamalı olarak tırmanışlarını yapmak zorundasınız. Ben biraz daha işte geç başladığımı düşünerek tabii. Çünkü maalesef üniversite yıllarında tanışamadım dağcılıkla. Birçok üniversitenin dağcılık kulüpleri var ve onlarla aslında bu işe başlamamız çok daha sağlıklı. Benim üniversitemde böyle bir kulüp imkanım yoktu. Marmara Üniversitesi mezunuyum ama onların dağcılık kolu çok gelişmemişti o zamanlar. Geç kaldığımı düşünerek biraz koşar adımlarla ilerledim. Ben o 5 yılda yapmam gereken tırmanışların yanında ve onlara 3 kat daha fazla yaparak bu başarılarıma, tırmanışlarıma kadar geldim. K2 aslında. Evet, dünyadaki en zor dağ ve dünyada tırmanılması en zor ve en tehlikeli dağ K2 Dağı'dır. Bu ismi aslında, dağın ismi. Özel bir isim koymamışlar. Evet. Ve Everest'ten sadece 200 metre alçaklıktadır. 8600 metre yüksekliğindedir. Aslında en üstü bu. Dağcılık şöyle diyorum ben her seferinde. İnsanlar aslında 1000-1500 metreye kadar yaşama koşulları çok elverişlidir. Yani üretim ve biyolojik yapımız buna uygundur. Yükseklere çıkmak istiyorsanız aynı dalgıçlık gibi. Ben yükseğe çıkarken bunun bir yöntemi var. Yükseğe çıkıp ve her gün çok fazla yükselip orada kalamam. Benim vücudum tepki gösterir buna. Damarlarım tepki gösterir, kan akışım ve kalp atışım tepki gösterir. Şöyle yapıyoruz biz. Günde maksimum 1000 metre yükseliyoruz. Yükseklik farkı olarak. Bir gün mesela 1200'e çıkıp vücuda 1200'ü gösterip orada kalmıyorum. Bir saatten fazla vakit geçirmeyip bir aşağıya inip orada çadırımı kuruyorum. Yani şöyle düşünün, yukarı çıkıp aşağıda kalıyoruz. Yukarı çıkıp aşağıda kalıyoruz ve zirveye asla direkt çıkamıyoruz. Çünkü zirve dediğimiz şey 7000 ya da 8000 metre. Yola çıktığımız nokta 5000 metre ve ben direkt vücuduma 7000 metreyi gösteremiyorum. Buna uyum tırmanışı deniyor. 6000 ya da 6500 metreye kadar gidip çadır kurup orada 1 ya da 2 akşam geçirip sonra en aşağı iniyorum. Yani aslında çok uzun bir süreç. Evet. Hatta şöyle diyorsunuz, ya zirve şurada, keşke gitsem hani tekrar aşağı in, 3 gün bir daha tırman filan, gideyim zirveye diyorsunuz. Biz dağcılar, yüksek irtifa dağcıları yani her şeyi gram gram hesaplamak zorundayız. Çünkü dediğim gibi biz taşıyoruz. Ki eskiden bir telsizimiz olsa bile sadece ana kampla iletişime geçebiliyorduk ve onların da imkanları sınırlı ve kısıtlı olduğu için bize bir bilgi ulaştıramıyorlardı. 6000 metreden yukarıya çıkan herhangi bir yardım kuruluşu ya da arama kurtarma ekibi yok. Bu yüzden evet, eskiden bunları çok taşımıyordum çünkü etkisi çok olmuyordu ama teknoloji gelişti ve yeni ürünler oluşturuldu. Şu kadarcık bir aletle ben mesaj atıp mesaj alabiliyorum. Bu yüzden artık bilgilere ulaşabiliyorum. Daha konforlu bir tırmanış ve daha güvenli tırmanış yapabiliyoruz artık. En başta da söylediğim gibi her şeyi göze almıyoruz. Yani sınırlarınız
olmak zorunda. Evet, zirve çok önemli. Evet, zirve bizim hedefimiz. Ama bu benim sağlığımı ve işte kaza geçirmeme neden olacak bir herhangi bir koşul varsa biz bunu anında iptal edebiliyoruz. Neden çıkıyorum? Bunu iyi yaptığımı düşünüyorum ve bana çok iyi geliyor. Yani başka bir spor da seçmiş olabilirdim. Orada da uzmanlaşabilirdim. Ki ben başta da sormuştunuz hangi sporları yapıyorsunuz diye. Ben mağaracılıkla başladım. Sonrasında dalgıçlığa geçtim çünkü mağara dalışı yapıyordum. Oradan rafting antrenörü oldum. Rafting Türkiye kadınlarda derecem oldu. Sonra paraşüte geçtim. Oradan kaya tırmanışına geçtim. Motor sporları yaptım, yarışları yaptım. Birçok şeyi denedim aslında ve hepsinden mutluydum. Ama dağcılığın yeri ayrı sanırım. Yani dağcılıkta kendime ait hissettim. Suyu nasıl içiyorum derseniz, işte 18 kilo taşıyorum diyorum ya size, içinde asla su yok. Biz su taşımayız. Karda tırmandığımız için her durduğumuzda ya da akşam çadırın içerisinde kar eritiriz ve o erittiğimiz kar suyunu içiyoruz. Su taşıyamam, yani çok yük. Kar suyu nasıl içilir arkadaşlar? Şöyle anlatayım, içmeyin. Kar suyu aslında yararlı bir şey değildir. İçinde mineral olmadığı için vücudunuza zarar verir. Biz kar suyunun içerisine belli tabletler atıyoruz ya da çay ya da bitki çayı şeklinde içiyoruz. Çünkü kar suyu saf sudur ve onu direkt içmememiz gerekiyor. Evet. Planlama yapıyoruz. Mesela o karı eritmek için benim gazım olmak zorunda, ocağım olmak zorunda ve onları hiçbir şekilde kaybetmemek zorundayım. Dağcıysan ve yüksek dağlara çıkıyorsan planlamayı çok iyi yapacaksın ve hata yapmayacaksın. Şöyle konuşuyorum. Fotoğraf çekmek zorundayım ama benim fotoğraf çekmem çok zor oluyor. Çünkü bizde bütün kameralar donuyor. Eksi 40 dereceden bahsediyorum. Cep telefonum donuyor. Eldiveni çıkartamıyorsunuz, çıplak elle duramam. Eksi 40 derecede anında ellerim. Hatta K2 Dağı'nda bu sene bütün kameralarım dondu ki deneyimliyim ve hangi kameranın donmayacağını bilerek oraya götürmüştüm. Ama koşullar çok sertti bu sene, çok zordu. Ve hepsi donmuştu ve ben zirveye çıktığımda mutluydum ama şey diyordum. Allah'ım buraya çıktım ama kimseye ispat edemeyeceğim. Ne yapacağız şimdi falan modundaydım ama benden sonra gelen bir tırmanışçı kadın mesela direkt fotoğrafımı çekti. Yardımlaşma bizde her zaman oluyor. Tabii. Birbirimizin fotoğrafını çektik. Tabii. Fotoğraf çekmek zorundasınız, bunu göstermek zorundasınız ve zirvelerin belli simgeleri vardır. Daha doğrusu oranın Dağcılık Federasyonu bilir zaten hangi zirvenin olduğunu. Herhangi bir kar kütlesinin yanında çekerseniz anlarlar bunu. Ya da ispat etmek zorundasınız. Fotoğraf yoksa yanınızda kim vardı, kimle tırmandınız. Ama aynı ekip ve aynı ülkeden değil. Yani ben tek tırmanıyorsam ve fotoğrafım yoksa başka ülkedeki bir tırmanışçı bana kefil olmak zorunda. Evet ben onu zirvede gördüm demek zorunda. İspat etmek zorundasınız yani. İşte bu yüzden kamerayı biz böyle içimizde falan, iç ceplerimizde saklarız. Uyku tulumunun içine koyarım. Kamera en önemli malzemelerden biridir. Bizde şöyle problemler var. Ben hep soğuklarda tırmanıyorum ve biz Ağustos ayında dağa gidiyor olsak bile eksi 20 dereceden eksi 40 dereceye kadar kalma koşullarımız oluyor ve benim kötü beslenmem ya da yanlış karar vermem aslında uzuv kaybına neden oluyor. Parmaklarımızı ve burnumuzu ve kulaklarımızı dondurma riskimiz çok fazla soğuktan dolayı. Bu yüzden doğru karar vereceğiz, yarışmayacağız. Yani bu bir spor evet ama bizim yarışmamız yok. En sevdiğim yanlarından biri belki de bu. Çünkü inatla bir yere varılmıyor aslında. Evet başarıyla ve disiplinle bir yere gidebiliyorsunuz. Olmuyorsa da daha yerinde duruyor. Seneye bir daha gelirim demesini bilmek gerekiyor sanırım. Şimdi biz Virtus School İstanbul Lise Okulları olarak öğrencilerimiz donanımlı, çok yönlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, mutlu dünya vatandaşları her şeyden önce iyi insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Ve dünyada Türkiye'yi, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmelerini arzuluyoruz. Sayın Esin Andal da bunun güzel örneklerinden bir tanesi. Dünyada kar leoparı ünvanını alan ilk kadın Türk sporcumuz. Ben kendisini burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Zirveler sizin olsun. Değerli vermiş olduğunuz bilgiler ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum.